Hepinize Hindistan'ın Agra şehrinden günaydın. Günaydın. Kirli bir sabahtan günaydın. Kömür kokuyor. Evet, yani odadan çıktık, böyle genzimiz yana yana Taç Mahal'e gidiyoruz. Bakın böyleleri sürekli size bir şey satmaya çalışıyorlar. Artık buna alıştık. Agra şu ana kadar Hindistan gezimizdeki en zor yerlerden biri. Şaşırtıcı şekilde. Evet. O yüzden benim tavsiyem burada kesinlikle kalmayın. Ya Delhi'den ya da Jaipur'dan geliyorsanız yani yerdeki pisliklere basmamaya çalışıyorum. O yüzden böyle. Yani sabah gün doğumuna buraya gelip Taç Mahal'i görüp sonra da Agra Kalesi'ne gidip burayı bitirebilirsiniz. Burası bence kalınacak bir yer değil, kesinlikle. Biz tavsiye etmiyoruz. Değil mi canım? Katılıyorum. %100 katılıyorum. Sabah şu an 6.30. Böyle gün doğumuna hem gidelim hem de rahat rahat gezelim. Kalabalık olmaz diye düşündüm. Çünkü gün içinde 40 dereceyi görüyorsunuz. Mart 2026'dayız. Normalde Mart ayında bu kadar sıcak olmuyormuş ama şansımıza 8-9 derece normalden daha sıcak. Kişi başı bilet 12-13 dolar civarı. Otelimiz kötü ama burada kalmamızın sebebi yürüme 2 dakika buraya. Bakın içeride maymun görebilirsiniz. Göz teması kurmayın. Hani onlarla çok uğraşmayın diyor. Şimdi buranın tam böyle sezon olmadığı için rahat rahat hemen girdik, sıra yok. Ama bazı videolarda inanılmaz kuyruklar görebilirsiniz. Ve Hindistan'a yazın gelmeyi ben çok tahmin edemiyorum. Mart ayında 40 derece ise yaz nasıl olacak burası? Şimdi o bizim gördüğümüz Taç Mahal bura. Bu alanın tam en ucunda kalıyor. Bu gördüğünüz bütün alan yaklaşık 17 hektar. Şahcihan eşine çok güveniyormuş. Hatta ciddi kararlar alırken bile ona danışırmış. Savaşlara bile eşini yanında götürüyormuş. Yine seferlerin birinde 14. çocuğunu doğururken hayatını kaybediyor. Hayatını kaybettikten sonra Burhanpura bölgesine defnediliyor. Tabii Şahcihan çok aşık, çok üzülüyor. Günlerce yas tutuyor. İşte sonra eşi için bir türbe yaptırmak istiyor. Hem mermerden bir yapı olsun istiyor hem de kendi kalesinden onu görmek istiyor. Rajasthan bölgesindeki Agra'ya bu türbeyi yaptırıyor. Türbenin yapımında 20.000 işçi ve 1000 tane fil çalışmış. Kubbe ustası İstanbul'dan gelmiş. Mimar Sinan'ın öğrencilerinden biriymiş. Yani yapımda dünyanın dört bir tarafından ustaları getirtmiş. İşte Özbekistan'dan taş ustaları gelmiş. Ve o ortaya dünyanın bu 7 harikasından biri çıkmış. Yani süslemeler için dünyanın yine dört bir tarafından değerli taşlar getirilmiş. Ya olabildiğince adam özel bir şey yaptırmaya çalışmış. Şimdi etrafındaki 4 tane minareyi görüyorsunuz. Bu minareler dışarıya doğru birkaç milimlik eğimle yapılmış. Olur ya yıkılacak olursa deprem ya da benzeri bir durumda içeriye doğru değil de dışarıya yıkılsın diye. 1600'lü yıllarda yapımı bitiyor ve toplam 22 yıl sürüyor yapılması. Buraya yılda yaklaşık 7-8 milyon ziyaretçi geliyormuş.
Civarda kömür yakmak yasakmış. Şu an bile hava burada gerçekten kirli. Nefes alırken bunu hissediyorsunuz. İşte bu kömür yakılmadığı halde böyle. Kömür yakıldığında bu mermere zarar veriyormuş. O yüzden civarda sanayiyi bile biraz başka yerlere taşımışlar. Babür İmparatorluğu 1500 ile 1850'lere kadar hüküm sürmüş bir imparatorluk ve tarihte kurulmuş 16 Türk kökenli devletten biri. Aslında babaları Timur'un soyundan geldiği için Türk-Moğol kökenli demek sanırız ki daha uygun. Tabii bunlar yani tarihçilerin böyle daha iyi bileceği işler. Biz kendimizce öğrendiğimiz bilgileri aktarıyoruz. O dönemde hatta dün de gittik oradaki bir kaleye, Agra Kalesi'ne. Orada hep Türkçe ve Urduca konuşuluyormuş. Şimdi şu fotoğrafçılar komple burayı domine ediyor. Hiçbir şekilde insanlar istediği gibi istediği yerde fotoğraf çekemiyorlar. Yani inanılır gibi değil. Şunu da söylemek istiyorum. Turist kadar fotoğrafçı ve rehber var etrafta. Hani o yüzden bu kadar çok daralıyorsunuz, bunalıyorsunuz. Şimdi yapı zaten simetrik, bunu dışarıdan anlayabiliyoruz. Kusursuz simetri var. İçerideki tek kusurlu şey ya da simetriyi bozan şey Şahcihan'ın sonradan naaşının buraya getirilmesi. İçeride şimdi onu da göreceğiz. Şimdi burası tam böyle güneş doğduğunda pembe, akşamları beyaz, ay ışığında da altın sarısı renkte görünüyormuş. Gerçi sabah biz geldik tam pembe göremedik ama hafif kızıldı. Şimdi şu avluya geçiş ekstra ücretli 2-3 dolar. Biz bileti alırken o da dahil almıştık. Bu gördüğünüz aradaki farklı renkler hep taş kalkması. Belli başlı birçok yerde var. Güneş vurunca da bazı yerler ekstra parlıyor. İçeride fotoğraf, video yasak olabilir. İçeride Mümtaz Mahal ve Şahcihan'ın türbesi var.
Şimdi burayı özel yapan şeylerden biri de bu Yamula Nehri'nin hemen yanında balçık zeminde yapılmış olması. 17 metre aşağıya artık ya kazık çakılmış ya kuyular açılmış. Zemini o şekilde sabitleştirilmiş. Ta o dönemde. Yani her yer o kadar bakımsız ki şimdi hani çok da şikayet ettiniz diyeceksiniz ama hani gördüğümüzü söylüyoruz. İçeride dosdoğru temizlik dahi yapılmıyor. Her tarafta pet şişeleri görüyoruz. Şu alana biraz ekstra özen göstermişler. Buralar temiz, burada problem yok ama buranın hemen çevresi maalesef çok bakımsız. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda burası işte pilotlar tarafından fark edilmesin diye üstünü bambularla kaplamışlar. Pakistan'la olan atışmalarda da arada buranın üstünü kumaşla kaplıyorlarmış. Çünkü Pakistan tehdit ediyormuş burayı vururuz diye. Hala hazırda olası bu gibi durumlar için bunun üstünü kaplayacak ekipman bekletiliyormuş. Artık çıkışa doğru gidiyoruz. Envai çeşit kuş sesi var yalnız. Yani o anlamda gerçekten huzurlu, güzel bir yer. Başladığımız yere 2,5 saat sonra geri döndük. Nasıldı? Yani benim ortaokul, liseden beri görmeyi çok istediğim bir yerdi. Böyle çocukluk hayali gibiydi. Hindistan seyahatimizin başından beri hep bu anı böyle iple çektim. Ondan mı bilmiyorum. Yani Tac Mahal'e laf etmek benim haddime değil. Ama beklentimi karşılamadı. Yani ortamdan mı, ortamın havasından mı çoğu kez gösterdik. Yani insanlar çok bunaltıyorlar. Aynı şey piramitlerin orada da olmuştu. Mısır'da da oluyor aynısı. Evet, yani ondan mı bilmiyorum. Aslında çok güzel bir yapı. Evet, gerçekten. Aşklarına sonsuz saygı duyuyorum. Ama benim için biraz böyle şey kaldı. Ya dünyanın yeni 7 harikasından biri olacak bir yapı bence değil. Ben hani onlarca, 100'e yakın ülkede bulundum. Çok böyle ekstrem yapılar gördüm. Yani bizim Ayasofya bunun 10 katı kadar güzel. Öyle söyleyeyim size kesinlikle. Yani Mimar Sinan'ın öğrencilerinden birinin kubbeyi yaptığı söyleniyor. Evet. Öğrencisi Mimar Sinan. Yani Özbekistan'da Bizde çok güzel keser var. yapılar var. İran'da keza öyle. Hani benim o gördüklerimle kıyaslayınca burası yeni 7 harikadan birisinin içine girmesi bence
olmaz yani. Şimdi Agra şehri de biraz zorlayıcı bir şehir. Evet ya, eyalet değiştirdiğimizden mi böyle oldu? Başından beri çok yok. güzel gidiyordu. Şöyle yani, eğer bu dünyayı gezme işine, yurt dışına çıkma işine yeni başlıyorsanız burası kesinlikle size göre değil. Hani Soğursunuz. Hindistan zaten zor ama buralar daha da zor. Ama hani ben fotoğrafçıyım, ben kültür görmeyi seviyorum, konforlu gezi arayışım yok derseniz o zaman tabii ki gelebilirsiniz bunları göze alıp. Ama yani sadece Agra için, Taç Mahal için kalkıp Hindistan'a bence gelinmez. Yani o parayı başka yere, başka gezilere harcayabilirsiniz. Yani birkaç saat önce böyle düşünmüyordum. Evet ama Evet. artık öyle düşünüyorum. Ama hani nedir? Hindistan'ı gezeceksiniz, bir kültür gezisi yapacaksınız. Bu altın üçlüyü, üçgeni yapacaksınız. O zaman tabii ki gelinir. Ya Hindistan kesinlikle görülmeye değer. Kültürü çok farklı. Yok canım, Taç biz- Mahal özelinde bu yorumlar Şimdi yapıyoruz. o 11. gün bizim Hindistan'da, iyi ki gelmişiz diyoruz zaten. Evet. Ama hani buralara tekrar gelmek zor. Buraları gelip gezmek çok zorlayıcı. Hem psikolojik olarak hem fiziki olarak. Yani otelimiz dediğimiz gibi Taç Mahal'e çok yakın ama bu kadar yakın başka otel yok. 35 dolar verdik. Normalde 10 dolar etmez bu otel. Yani gerçekten çok kötü. İşte bunları bilerek gelirseniz problem yok ama büyük beklentiyle geldiğinizde burası maalesef hüsran olabilir. Zaten insanı çok yoruyor. Yani o maalesef her şeyi baştan böyle düşürüyor. Biz buradan şimdi Delhi'ye gideceğiz. Yine özel araçla gideceğiz. Artık tren kullanmıyoruz. Çünkü Jaipur'a giderken trenle yataklardan hep böcekler çıktı. Her yerde küçük hamam böcekleri vardı trenin içinde. O yüzden tekrar tren kullanmayı düşünmüyoruz. Olur ya siz de Hindistan'da tren kullanacaksanız hani böyle şeyler var, bilin. Belki biraz olumsuz gelmiş olabilir ama bu Taç Mahal'in güzelliğine gölge düşürmez. Biz objektif olarak ne gördüysek, şu an ne hissettiysek onu söylüyoruz. Sonraki videoda görüşmek üzere.